Napolyon Bonaparte'ın 1798 yılında Mısır'a düzenlediği sefer ve bu sefer sırasında halkı yanına çekebilmek amacıyla yayımladığı bildiri, dönemin siyasi ve askeri koşullarını anlamak açısından dikkat çekici bir olaydır. Fransa, bu dönemde Avrupa'da büyük bir güç olarak yükselmiş ve İngiltere ile ekonomik ve askeri rekabet içinde olmuştur. İngiltere'nin doğuya olan ticaret yollarını kontrol etmesi, Fransızlar için stratejik bir tehdit oluşturmuş, bu nedenle Napolyon Mısır'ı işgal ederek hem İngiltere'nin ticaret yollarını kesmek hem de Doğu Akdeniz'deki Fransız etkisini artırmak istemiştir. Ancak bu askeri hedefi gerçekleştirebilmek için yerel halkın tepkisini minimize etmesi ve onları kendi tarafına çekmesi gerekiyordu. Bu bağlamda Napolyon'un Mısır'a yönelik propagandası, işgal girişiminin en önemli unsurlarından biri haline gelmiştir. Napolyon, Mısır seferi sırasında yayımladığı bildiriyle yerel halka Osmanlı yönetiminden daha adil ve merhametli bir yönetim sunacağını iddia etmiş, kendisini bir kurtarıcı ve reformcu olarak tanıtmıştır. Bildiride yer alan, "Buraya gasp edilmiş haklarınızı iade için geldim. Ben, Allah'a Osmanlı'dan daha fazla inanıyorum. Hazreti Muhammed'e ve hayran olduğum Kur'an-ı Kerim'e büyük hürmet gösteriyorum" gibi ifadeler, Napolyon'un İslam dini ve kültürüne saygı duyduğunu gösterme çabasının bir yansımasıdır. Ayrıca kendisine Ali Bonaparte adını yakıştırarak Müslüman halkla daha yakın bir ilişki kurmaya çalışmıştır. Napolyon'un bu stratejisi, işgal edilen topraklarda halkın direnişini kırmayı ve işgali meşrulaştırmayı hedefleyen bir tür propaganda taktiğiydi. Bu yaklaşım, Fransızların Osmanlı topraklarında bir dayanak noktası oluşturma ve İngiltere'nin etkisini sınırlama çabasının parçası olarak değerlendirilmiştir. Fransa'nın bu tür bir propaganda yapma ihtiyacı Mısır'daki siyasi durumdan kaynaklanıyordu. Mısır, o dönemde Osmanlı İmparatorluğu'na bağlı bir eyalet olmakla birlikte yönetim Memlüklerin kontrolündeydi. Memlükler, yerel halk arasında hem korkulan hem de sevilmeyen bir sınıf olarak biliniyordu. Napolyon, bu durumu kullanarak Osmanlı yönetimini halkın gözünde zayıflatmaya ve Fransızların işgalini bir kurtuluş olarak göstermeye çalıştı. Bildirilerinde Memlüklerin halka zulmettiğini ve Osmanlı yönetiminin Mısır halkına adalet sağlayamadığını iddia etti. Fransızların ise halkın haklarını savunmak ve Mısır'ı gerçek anlamda özgürleştirmek için geldiğini öne sürdü. Ancak Napolyon'un bu açıklamaları halk üzerinde beklediği etkiyi yaratmadı. Mısır halkı Fransızların gerçek niyetlerini kısa sürede fark etti ve Napolyon'un propagandası etkisini yitirdi. Napolyon'un bildirisinde İslam'a ve Kur'an'a duyduğu hayranlığı vurgulaması da tamamen stratejik bir hamleydi. Napolyon'un İslam'a duyduğu herhangi bir samimi inançtan çok, Mısır halkının dini duygularını istismar etme amacını taşıdığı açıktır. Napolyon, Müslümanların dini hassasiyetlerini anlamış ve bu hassasiyetleri kendi çıkarları doğrultusunda kullanmaya çalışmıştır. Ayrıca İslam'a duyduğu hayranlığı vurgularken, Osmanlı yönetiminin dini otoritesini sorgulamış ve kendisini Osmanlı'dan daha Müslüman dostu bir lider olarak göstermeye çalışmıştır. Bu tür bir propaganda, Osmanlı'nın dini liderlik konumunu zayıflatmayı ve halkı Fransızların yanında yer almaya teşvik etmeyi hedefliyordu. Ancak bu çabalar, halkın gerçekleri fark etmesiyle başarısızlıkla sonuçlandı. Napolyon'un Ali Bonaparte adını kullanması da aynı bağlamda değerlendirilebilir. Bu isim, Napolyon'un kendisini yerel halka daha yakın göstermek ve onların güvenini kazanmak için seçtiği bir semboldü. Ali adı, İslam dünyasında yaygın ve önemli bir isim olduğu için Napolyon'un bu ismi kullanarak bir tür sempati yaratmaya çalıştığı söylenebilir. Ancak bu taktik de halk tarafından samimi bulunmadı ve Napolyon'un işgalci bir güç olduğu gerçeğini değiştirmedi. Fransızların kısa sürede Mısır'da askeri varlıklarını sağlamlaştırmaya çalışmaları, Napolyon'un açıklamalarının samimiyetsizliğini gözler önüne serdi. Napolyon'un bu propagandası yalnızca halkı yanına çekmekle sınırlı değildi.
Aynı zamanda Osmanlı yönetimi içinde bir bölünme yaratmayı ve Osmanlı'nın Mısır üzerindeki otoritesini sarsmayı da hedefliyordu. Napolyon, Osmanlı yönetimini halkın gözünde zayıf ve adaletsiz bir otorite olarak göstermeye çalıştı. Bununla birlikte bu tür propaganda taktiklerinin etkisi genellikle kısa vadeli olmuştur. Mısır halkı, Fransızların gerçek niyetlerini kısa sürede anlamış ve işgale karşı direniş göstermiştir. Napolyon'un El Ezher Camii'ni bombalaması gibi olaylar, Fransızların İslam'a ve Müslüman halkın değerlerine duyduğu saygının samimiyetsiz olduğunu açıkça ortaya koymuştur. Bu tür olaylar, Napolyon'un propagandasının etkisini tamamen ortadan kaldırmış ve halkın Fransızlara karşı direnişini güçlendirmiştir. Mısır seferi, Napolyon Bonaparte için büyük bir stratejik öneme sahipti. Ancak aynı zamanda birçok zorlukla da karşılaşmıştır. Napolyon, hem yerel halkın direnişi hem de İngiliz donanmasının güçlü karşılığı nedeniyle Mısır'da kalıcı bir başarı elde edememiştir. Bildiriler ve propaganda yoluyla halkın desteğini kazanma çabaları Fransızların işgalci bir güç olduğu gerçeğini değiştirememiştir. Napolyon'un Mısır'da giriştiği bu tür stratejiler onun siyasi ve askeri zekasını ortaya koysa da yerel halkın kültürel ve dini değerlerini manipüle etme çabasının başarısızlıkla sonuçlandığını göstermektedir. Sonuç olarak Napolyon Bonaparte'ın Mısır halkını yanına çekmek için yayımladığı bildiriler ve kullandığı Ali Bonaparte ismi, dönemin propaganda ve strateji anlayışını yansıtan önemli bir örnek olarak tarihe geçmiştir. Ancak bu girişimler halkın Fransız işgaline karşı direnişini engelleyememiş ve Napolyon'un Mısır'daki hedeflerine ulaşmasını sağlayamamıştır. Mısır seferi Fransızlar için bir askeri başarısızlıkla sonuçlanmış, ancak bu olay Napolyon'un siyasi ve askeri kariyerinde önemli bir dönüm noktası olmuştur. Halkın dini ve kültürel değerlerini manipüle ederek siyasi hedeflere ulaşma çabası kısa vadede etkili gibi görünse de uzun vadede yerel halkın direnişi karşısında başarısız olmuştur. Bu olay Napolyon'un liderlik stratejilerinin hem güçlü hem de zayıf yönlerini ortaya koyması açısından önemlidir. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın.